tam tamına 102 santigrata çıkıyordu arkadaşlar. Şu bloğu buradan sökeceğiz. Fanımızı söküp temizleyeceğiz. Fanımız kirlenmiş olabilir. 5 senedir ellenmedi bu bilgisayara. Termal macunu yenileyeceğiz. Termal pedini yenileyeceğiz ve toparlayacağız. Öncelikle soğutucu bloğu sökelim. Kaliteli bir termal macun kullanmalısınız bu tarz işlerde. Ucuz termal macun kullandığınız zaman maalesef hiçbir işe yaramayacaktır. Termal macun kurumuş biraz. Görüyorsunuz. Bu kısımları kesinlikle metal bir malzemeyle kazımıyoruz. Yumuşak bir bezle siliyoruz. Eğer çok kurumuşsa bunu bir sıcak suya koyup bekletebilirsiniz yarım saat, bir saat. Beklediği zaman kendiliğinden yumuşayacaktır. Daha sonrasında yumuşak bir bezle, ıslak mendille silip kurulayıp getirip yerine takabilirsiniz. Termal macun alanlarını iyice siliyoruz. Termal pet uygulaması yapacağız. Basit bir malzeme var. Üzerindeki termal pet kurumuş, alçı gibi olmuş görüyorsunuz. Kaliteli bir termal pet kullanarak değiştireceğiz. Aynı zamanda kasa üzerinde de termal petlerin olduğunu görüyorsunuz. Yeni termal petle değiştireceğiz. Termal petlerimiz tamam. Şimdi bir de termal macun uygulamasını yapalım. Devam edelim. Termal macunu sürmeden önce şöyle yumuşak bir bezle çiplerimizin üzerini temizliyoruz. Sadece çipin üzerine gelecek şekilde bir miktar termal macun uyguluyoruz. Fanımızı söktük, temizledik. Gres yağı kullanıyoruz bu tarz işlerde. Daha başarılı oluyor diyebilirim. Gres yağını fanın mil yatağına sürüyoruz. Burada ince yağ kullandığımız zaman arkadaşlar bir ay falan döndükten sonra aynı zamanda ısındığı için oradaki yağ atıyor. Fan ses yapmaya başlıyor. Bakır bloklarında iyice kuru bir bezle toz kalmaması için siliyoruz. En önemli nokta burası arkadaşlar. Böyle bir ayarlayacaksınız ki bir kere bırakacaksınız, yerinde duracak şekilde ayarlamanız gerekiyor, milimetrik bir şekilde. Vida yerlerine bakıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. 2-3 kere oynattığınız zaman termal macun alanı çok az olduğu için, bir de çip çok parlak olduğu için buradaki termal macun maalesef işlemci üzerine düşecektir. Bakır blokla çip üzerindeki o parlak bölge temas haline geldiği zaman soğutmaz. İstediğiniz kadar kaliteli termal macun da olsa bu böyledir. Bloğu buraya koyduktan sonra yapacağınız hareketler çok önemli. Vidaları sıkarken kesinlikle blokları kıpırdatmıyoruz. Karşılıklı bir buradan bir de karşısına çaprazlamasına vidalarımızı atıyoruz. Daha sonra tutturduktan sonra istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Bir karşıdan bir de diğer karşıdan sıkıyoruz. Diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Of. İşimiz bitti arkadaşlar. İşimiz bitti ama işlemcinin işi bitmedi. IPO 86, IPO 80 gayet iyi. Yani böyle bir oyunda ısıların bu kadar olması normal. Aslında fanımızı yenilersek muhtemelen bu ısıları 70'ler civarına indirebiliriz. Hem işlemciyi hem ekran kartını.